İnsanlık tarihi boyunca her medeniyetin derinliklerinde bir ses vardı. Mısırlılar onu tanrılara ulaşmak için kullandı. Yunanlılar ruhun terbiyesi için. Çinliler ise devletin düzenini korumak için. Ama hiçbiri tam olarak anlayamamıştı onu. Ta ki 1000 yıl önce Türkistan'ın ücra bir kasabasına bir adam doğana kadar. Aristoteles müziği ruhun terbiyesi için bir aracı olarak görüyordu. Confucius doğru müziğin insanı erdemli kılacağını söylüyordu. Pisagoras ise demircilerin örsünden çıkan sesleri de evrenin matematiksel düzenini keşfetmişti. Üç büyük zihin, üç farklı medeniyet ama hepsi aynı kapıya çıkıyordu. Müzik sadece bir sanat değildi. Müzik ruhun diliydi. Ve işte bu köklü mimarın tam üzerine bir adım attı. Muallim Sani, ikinci öğretmen. 70'ten fazla dil bilen adam, kanunu tasarlayan, rebanı geliştiren, udun tellerine yeni birisini ekleyen adam. İbn-Nas Muhammed el-Farabi. Şimdi size bir şey sormak istiyorum. Hiçbir müzik parçası dinlerken ağladınız mı sebebini bilmeden? Hiçbir şarkı sizi öyle bir yere götürdü mü ki oraya nasıl gittiğinizi anlamadınız? İşte Farabi tam da bunu soruyordu 1000 yıl önce. Ve cevap buldu. 870 yılında Türkistan'ın Farab şehrine bağlı küçük bir kasabada doğdu. Babası Samanila devletinde görevli bir komutandı. Küçük Farabi o kasabanın dar sokaklarına büyürken içinde bir şeyler yanıyordu. Bilme isteği, anlama açlığı, o tuhaf ve dinmek bilmez merak. Buhara'da okudu, Semerkant'ta okudu, Merv'de, Belh'te okudu. Durduramadı kendini. Ve bir gün 40 yaşında devrin en büyük kültür şehrine Bağdat'a. Ama burada bir sorun vardı. Bağdat'a geldiğinde Arapça bilmiyordu. Düşünün bunu. Dünyanın en büyük ilim merkezine gidiyorsun ama oranın dilini bilmiyorsun. Ne yaptı? Dönemin en ünlü bilginini buldu. İbn-i Serraç. Ona gitti ve dedi ki, sen bana Arapça öğret, ben sana mantık öğreteyim. Bir takas, dil karşılığı akıl. Ve bu takas tarihin seyrini değiştirdi. Çünkü Farabi Arapçayı öğrenmekte kalmadı, onu bir felsefe diline dönüştürdü. Aristoteles'in eserlerini Arapçaya kazandırdı. Ve üzerine öyle şeyler yazdı ki yüzyıllar boyunca İbn Sina o şeyleri okuyunca şöyle diyecekti. Aristoteles'in metafizini 40 kez okudum, anlamadım, ta ki Farabi'nin şehrini bulana kadar. 40 kez. Ve sonunda bir sahaftan ucuza aldığı ince bir kitap. Farabi'nin kalemi. Ve her şey aydınlandı bir anda. Bugün sizinle bu adamı konuşacağız. Müziği bir ilme dönüştüren adamı. Ruhları ağlatıp güldüren, uyutan adamı. Erdemli şehirlerin hayalini kuran adamı. Ama şunu söyleyeyim size şimdiden. Bu sadece tarih dersi değil. Bu bir hesaplaşma. Hazır mısın? 870 yılı Türkistan. Farab şehrine bağlı küçük bir yer. Vesic kasabası. Esen rüzgar toprak evlerin arasında dolaşıyor. Sıradan bir gün gibi görünüyor. Ama o gün insanlık tarihinin en büyük zihinlerinden biri bu dünyaya geldi. Kimse bilmiyordu bunu tabii henüz. Babası bir komutandı. Samanila devletinde görevliydi. Belki oğlunun da bir gün asker olmasını hayal etmiştir. Ama küçük Farabi'nin içindeki ateş başka bir şey için yanıyordu. Kitaplar, sorular ve o hiç bitmek bilmeyen merak. Gençliğinde önce memleketinde eğitim aldı, sonra kadılık yaptı. Düşünün bunu, Farabi kadı olmuş, mahkemede oturuyor, davaları dinliyor, hüküm veriyor. Düzenli bir hayat, güvenli bir kariyer. Ama içindeki ses susturulamıyordu. Kadılığı bıraktı ve yola çıktı. Semerkant'a gitti, Merv'e gitti, Belh'e gitti. Durduramadı kendini. Çünkü bilmek istiyordu her şeyi ve bilgi onu bekleyen tek bir yerde değildi. Yolun ta kendisiydi. Ve sonunda 40 yaşında aydınlanmış gözlerle dünyanın en büyük ilim merkezine adım attı. Bağdat o dönemde sadece bir şehir değildi. Abbas halifeliğinin kalbi, Beytül Hikme'nin yurdu. Dünyanın dört büyük yanından gelen alemlerin buluşma noktasıydı. Yunanca, Farsça, Süryanice eserler Arapçaya çevriliyordu. Havada bir entelektüel heyecan vardı. Ve Farabi bu havayı içine çekti. Ama şu komik duruma bakın. Adam dünyanın en büyük ilim merkezine gelmiş ama Arapça bilmiyor. Dönemin dili Arapça, felsefe Arapça yapılıyor. Bilim Arapça yazılıyor. Peki ne yaptı Farabi? Pes etmedi.
Dönemin en büyük dil bilginini buldu. İbn-i Serraç. Ve ona şunu teklif etti. Sen bana Arapça öğret, ben sana mantık öğreteyim. Bir takas. Dil karşılığı akıl. Ve bu takas tarihin en verimli öğretmen-öğrenci ilişkilerinden birini doğurdu. Bağdat yılları boyunca Farabi durmadı. Aristoteles'i defalarca okudu. Üzerine şerhler yazdı. Mantık, felsefe, müzik, astronomi, tıp, hiçbir alanın kapısını kapatmadı. Ve sonra bir davet geldi. Halep'ten, Hamdani emiri Seyfüldevle'den. Devrin en kültürlü sanatsever hükümdarlarından biriydi. Sarayın kapısını alimlere, şairlere, filozoflara açık tutuyordu ve Farabi'yi duymuştu. Bu adamı görmek istiyordu. Farabi Halep'e gitti ve orada o sarayda tarih boyunca anlatılacak bir gece yaşandı. Ama o geceye az sonra geleceğiz. Farabi'nin hayatında dikkat çeken bir şey daha var. Para. Daha doğrusu paranın ona hiçbir zaman önemli olmadığı gerçeği. Seyfüddevle ona büyük maaşlar teklif etti. Sarayda ona özel bir yer verildi. Ama Farabi reddetmeye devam etti. Günlük ihtiyacı için yeterli olan 4 dirhem gümüş alırdı. 4 dirhem. O kadar. Teorize ettiği erdem, yaşadığı hayatın ta kendisiydi. 950 yılında yaklaşık 80 yaşında Şam'da hayata gözlerini yumdu. Cenaze namazını bizzat padişah kıldırdı. Devlet töreniyle toprağa verildi. Ama gerçek ölüm çok sonra gelecekti. Belki hiç gelmeyecekti. Çünkü eserleri 12. yüzyılda Latince'ye çevrildi ve Alphabrirus adı Paris'ten Oxford'a ders kitabı oldu. Batı üniversitelerinin temeli onun bilim sınıflandırmasıyla atıldı. 1000 yıl önce bir Türkistanlı çocuğun merakı Avrupa'nın aklını şekillendirdi. Şimdi o geceye geliyoruz. Halep, Seyfüddevle'nin sarayı, gece yarısına yakın bir vakit. Farabi saraya girdi. Üzerinde sadece bir hırka vardı. Saçı sakalı bakımsız. Kimse onu tanımıyordu. Sarayın muhafızları bu yaşlı ve sıradan görünümlü adamı gördüklerine duraksadılar. Emirin huzuruna bile geç kalındı. Çünkü saraya giren herkesin belirli bir protokolü vardı. Ama Farabi protokolü önemsemedi. Girdi, oturdu. Mecliste herkesin merak dolu bakışları onun üzerindeydi. Emir ve vezirleri bir şey demeye karar verdiler kendi aralarında. Kimsenin bilmediğini düşündükleri şifreli gizli bir dille konuşmaya başladılar. Farabi dinledi sessizce ve sonra aynı dilde cevap verdi. Meclis dondu. Emir öne eğildi. Kaç dil bilirsin diye sordu. Farabi cevap verdi. 70'ten fazla. Ve ardından müzik faslı başladı. Meclisteki müzisyenler çalmaya başladı ama bir süre sonra Farabi kalktı. Yanında getirdiği özel düzeneyi kurdu. İlk makamdan meclisten kahkahalar yükseldi. Emir güldü, vezirler güldü, nöbetçiler bile kendilerini tutamadı. Kimse neden güldüğünü bile bilmiyordu ama gülüyorlardı. Kontrol edemiyorlardı bunu. Sonra Farabi makamı değiştirdi ve ağlama başladı. Emir'in gözleri doldu, vezirlerin sesi titredi. Sert yüzlü muhafızlar bile gözyaşlarını tutamadı. Kimse neden ağladığını bilmiyordu ama ağlıyorlardı. Ve sonra 3. makam. Gözler yavaşça ağırlaşmaya başladı. Başlar öne düştü. Emir dahil meclisteki herkes derin bir uykuya daldı. Ve Farabi kimseyi uyandırmadan sessizce saraydan ayrıldı. Bu hikaye size ne anlatıyor? Sadece Farabi'nin müzisyenliğini mi? Hayır. Bu hikaye müziğin insan ruhuna doğrudan erişebildiğini gösteriyor. Akıldan geçmeden, mantıktan bağımsız olarak. Sesin duyguyu kontrol ettiğini. Ve Farabi bunu sadece sezgiyle değil, bilimsel olarak da açıkladı. Kitab-ı Musiki el-Kebir, Büyük Musiki kitabı, Orta Çağ'ın en kapsamlı müzik ansiklopedisi. Farabi bu eserinde müziğin mistik bir gizemden çıkarıp matematiksel bir bilime dönüştürdü. Ses nedir? Farabi'ye göre iki sert cismin çarpışması sonucuyla ortadaki havanın itilmesidir. O hava dalgalanır, kulağa ulaşır. O kadar. Gizem yok, mucize yok, fizik var. Ve bu fiziksel temelden yola çıkarak makamları inceledi. Ras makamı insana sükunet ve huzur verir. Zengule makamı uykuyu kolaylaştırır. Her makamın ruh üzerinde farklı bir etkisi vardır. Müzik sadece kulağa değil,
Sinir sistemine, kan dolaşımına, nefes alışına etki eden bir rehabilitasyon yöntemiydi. Ve bu fikir yüzyıllar sonra hayat buldu. Osmanlı şifahanelerinde. Edirne, 15. yüzyıl, 2. Beyazıt Külliyesi'nin bahçesi. Çiçekler açmış, bir havuzdan su sesi geliyor ve uzakta bir ney sesi. Avrupa'da bu dönemde ruh hastaları zincire vuruluyordu. Karanlık, nemli hücrelere kapatılıyordu. Çığlıkları duvarların ardında kalıyordu. Ama bu şifahanede müzik vardı. Mimar hastevi olarak tasarlamadı. Her köşede müziğin duyulmasını sağlayacak kusursuz bir akustik hesapladı. Merkezi bir avlu, su havuzları ve o harika ses yayılımı. Haftada 3 gün 10 kişilik bir saz heyeti gelirdi. Neyzenler, kemaniler, udiler ve Farabi'nin 1000 yıl önce belirlediği makam zaman ilişkisi uygulanırdı. Seher vakti güven veren Rehavi makamı çalınırdı. Akşam ise Uşaki makamı. Her makam günün o saatlerindeki ruh haline göre seçilmişti. Evliya Çelebi bu şifahaneyi ziyaret ettiğinde şunu yazdı. Bu nameler hastanın ızdırabını unutup ruhuna gıda oluyordu. Ruhlarına gıda ne güzel bir ifade değil mi? Su sesi de bu tedavinin ayrılmaz bir parçasıydı. Havuzlardan gelen o sürekli ritmik ses, çiçek kokuları, akustik mimari hepsi birlikte düşünülmüştü. Bu modern müzik tedavisinin 500 yıl önceki versiyonuydu ve temeli Farabi'ye dayanıyordu. Farabi sadece müzisyen değildi, sadece filozof da değildi. Aynı zamanda bir fizikçiydi ve modern akustiğin temellerini atan ilk isimdi. Pisagoras'ın takipçileri yüzyıllardır şunu söylüyordu. Gök cisimleri hareket ederken müzik çıkarır. Yıldızlar arasında ilahi bir armoni vardır. Kürelerin müziği. Kulağa güzel geliyordu. Mistikti, şiirseldi. Ama Farabi dedi ki hayır. Ses nasıl oluşur? İki sert cismin çarpışmasıyla ortadaki hava itilir. Bu itilen hava dalgalanır, kulağa ulaşır. Peki uzayda ne var? Boşluk. Hava yok, ses itilecek bir ortam yok. Demek ki yıldızlar ses çıkaramaz. Fizik böyle söylüyor. 1000 yıl önce bir adam gözlem değil, saf mantıkla uzayda ses olmadığını söyledi. Farabi aynı zamanda özel bir ses aleti icat etti. Müzikteki uyumlu ve uyumsuz ses aralıklarını matematiksel bir kesinlikle tespit edebilmek için. Bu sayede müzik aletlerinin yapım kurallarını bilimsel olarak belirledi. Tıp alanında ise sağlıklı bir beden için 7 temel esas belirledi. Beslenme, uyku, hareket, ruh dengesi, modern sağlık anlayışının çok yönünde bir bütüncül bakış. Ve psikoloji alanında şunu söyledi. Rüyalar ne anlama gelir? Farabi'ye göre rüya, hayal gücünün uykuda çalışmaya devam etmesidir. Modern bilinçaltı teorilerinin 1000 yıl önceki habercisi. Muallimi evvel, birinci öğretmen. Bu ünvan Aristoteles'e verilmişti. Binlerce yıldır kimse bu ünvana yaklaşamadı. Ta ki Farabi gelene kadar muallimi sani, ikinci öğretmen. Farabi mantığı şöyle tanımladı. Mantık aklın grameridir. Dil bozulursa iletişim kopar. Mantık bozulursa akıl karışır. Bu yüzden mantığı tüm bilimlerin temeline koydu. O döneme kadar Aristoteles'in mantık eserleri Arapçaya çevrilmişti. Ama kimse tam anlayamıyordu. Dil vardı, özü yoktu. Kelimeler vardı, ruhu yoktu. Farabi hem çevirdi hem açıkladı hem de üzerine kendi düşüncelerini ekledi. Aristoteles'i yeniden inşa etti ve bir adım daha ileri gitti. İbn Sina, İslam dünyasının bir diğer büyük dehası. Tıbbın babası, kanunun yazarı. İbn Sina kendi anılarında şunu anlattı. Aristoteles'in metafizikini 40 kez okudum. Ezberledim bile ama anlayamadım. Ne demek istediğini bir türlü kavrayamadım. Bir gün bir kitapçıda dolaşıyordu. Satıcı ona ucuz bir kitap uzattı. Almak istemedi ama satıcı ısrar etti yine de. Kitabı aldı, açtı. Farabi'nin Aristoteles şehri ve okumaya başladı. Tüm kapılar birden açıldı dedi İbn Sina. Her şey anlaşıldı. Ve o gün şükranlarını ifade etmek için fakirlere sadaka dağıttı. Düşünün, İslam dünyasının en büyük iki dehası, biri diğerinin omuzlarından yükseliyor. Bilim böyle ilerliyor işte.
birikimle, aktarımla ve tevazuyla. Farabi iki kavramı birbirinden kesin bir biçimde ayırdı. Öğretim ve eğitim. Öğretim sadece bilgi aktarmaktır. Sözle yapılır. Bir kişi bilir, diğerini anlatır. Bu öğretimdir. Ama eğitim bambaşka bir şeydir. Eğitim davranış değiştirmektir. Bilgiyi alışkanlığa dönüştürmektir. Bir şeyi tekrar tekrar yaparsak onu karakterin bir parçası haline getirmektir. Farabi'ye göre gerçek eğitim ancak bunu başarabilirse eğitimdir. Yoksa sadece bilgi deposu üretir. Ahlak konusunda ise şunu söyledi. Erdem doğuştan gelmiyor. Alışkanlıkla kazanılıyor. Bir iyi fiil tekrar tekrar yapıldığında nefiste bir meleke oluşuyor. Bu meleke iyi ise erdem adını alıyor. Kötü ise rezilet. Yani kimse doğuştan erdemli değil ve kimse doğuştan kötü değil. Her şey pratik ve alışkanlık meselesi. Ve şunu söyledi. Ahlaki kusurları olan insanlar hasta olduklarını bilmeyen hastalara benzer. Hasta olduğunu bilmeyen adam tabibe gitmiyor. Kötü alışkanlıkları olan insan da değişmek istemiyor. Çünkü bunun farkında değil. İşte bu yüzden eğitim şart. İşte bu yüzden muallim şart. Toplumu ayna tutacak öğretmenler lazım. Ve Farabi bunu sadece söylemedi, yaşadı. 4 dirhem, günlük ihtiyacı için. Hepsi bu. Teorize ettiği zühd ve kanaatini hayatının her alanında pratik etti. İnsan neden toplum kuruyor? Farabi'ye göre cevap basit. Çünkü tek başına yaşayamıyor. Ama burada ilginç bir şey var. Farabi sadece hayatta kalmak için toplum kurulduğunu söylemiyor. Daha derine iniyor. İnsanlar mutluluğa ortak olmak için bir araya gelmek zorundalar. Bu çok farklı bir vizyon. Hayatta kalmak için değil, iyi yaşamak için birlikte olmak. Yasalar ne içindir? Farabi'ye göre yasalar suçluları cezalandırmak için değil, insanları erdemli bir hayata yönlendirmek için vardır. Bu çok modern bir hukuk felsefesi değil mi? Ve daha da ileri gitti. Yasalar değişebilir dedi. Şartlar değişirse lider yasaları da değiştirebilir. Ama tek bir şart var. Adalet korunmalı. Ve en cesur fikri şu. İdeal devlet milli sınırları aşmalıdır. Bütün insanlığı kucaklamalıdır. Dünya devleti 1000 yıl önce söylemişti bu sözü. Bugün hala tartışılıyor. Bir gün Farabi'ye şunu sordular. Sen mi daha bilgilisin yoksa Aristoteles mi? Farabi şöyle cevap verdi. Eğer onun zamanında yaşasaydım onun en seçkin talebesi ben olurdum. Bu tevazu değil, bu bilimsel dürüstlük. El Medinetül Fazıla, erdemli şehir. Bu Farabi'nin en büyük hayaliydi ve belki de en büyük eseri. Farabi şöyle dedi. Bir toplum nasıl kurulmalı? İnsanlar neden bir arada yaşıyor? Ve bu bir arada yaşamanın amacı ne olmalı? Cevap netti. En yüksek mutluluğa, saadete ulaşmak için. Erdemli şehri sağlıklı bir bedene benzetti. Kalp var, beyin var, eller var, ayaklar var. Her organ kendi işini yapıyor. Ama hepsi birlikte çalışıyor. Çünkü aynı amaca hizmet ediyorlar. Bedenin sağlığı. Şehir de böyle. Lider kalp, alimler beyin, zanaatkarlar eller ve hepsi birlikte ortak bir amaca doğru. Liderde olması gereken 12 özellik saydı. Bilgelik, zeka, hitabet, adalet, cesaret, dürüstlük. Bu özelliklerden birini bile taşımayan biri lider olmamalıydı. Bugün bu listeye bakıp kaç lider aklımıza geliyor? Ve erdemli şehrin karşısına cahil şehirleri koydu. Zenginlik şehri, mutluluğu sadece parada arayanlar, tegalüp şehri, güç ve zorbalık üstüne olmaya çalışanlar, şehvet şehri, sadece hazlar peşine koşanlar. Bu şehirlerin ortak özelliği neydi peki? Farabi 1000 yıl önce şunu sordu. Peki ya sizin şehriniz hangi kategoriye giriyor? Bu soru bugün de geçerli. Farabi şunu söylemek istemiş. Ruhun iyileşmesi için önce uyanması gerekir. O müziğiyle ruhları güldürürken aslında şunu sordu. Neye gülüyorsunuz? Ağlatırken şunu sordu. Yasınız kime? Uyurken şunu sordu. Bu rüya gerçekten sizin mi? Felsefeyle devleti erdemli kılan bu büyük zihin aslında bize bir ayna bıraktı. Bugün o aynaya baktığımızda gördüğümüz şey Farabi'nin mirası değil, kendi enkazımızdır. Çünkü erdemli şehirler sokaklarda değil, önce zihinlerde kurulur. Şimdi tarihin önünde asıl soruyu sorma vakti.
1000 yıl önce bir adam tek başına bir enstrüman, bir kalem ve sarsılmaz bir iradeyle dünyayı değiştirdi. Sen, elindeki tüm bu teknolojiyle, bu bilgiyle, bu imkanlarla kendi hayatında hangi taşı yerinden oynattın? Farabi üzerine düşeni yaptı ve sustu. Sessizliği duyuyor musun? Sorumluluk artık omuzlarına bir yük değil, doğrudan vicdanın tam üzerinde duran bir karardır. Ya o erdemli şehri bugün inşa etmeye başlarsın ya da anlatıyı sadece güzel bir ses olarak unutur gidersin. Seçim senin.